Varoluşta bilgi, güç, cevher daimi olarak birlikte hareket ediyor. Bilgi, güç, cevher ne olarak belirtildi sizlere? Özdeğer üçlüsü. Yani bir öz kendine ait haslet ve keyfiyetleri devreye sokmak istediğinde özdeğer üçlüsüne tabi oluyor. Onu kullanıyor daha doğrusu. Kendisine ait imkanlar. Bu bahsettiğimiz bilgi, güç, cevher. Bilgi, güç, cevheri işlemek amacıyla devreye sokuluyor. Yani cevheri işleme bilgisi, cevheri işlerken kullanılacak güç eşittir enerji birlikte hareket ediyor. Ve her bir cevherde muhakkak ki bir kullanma prosedürü var. Yani bir cevherin kullanma süresi var, bir cevherin kullanma prosedürü var, bir kullanma talimatı var ve bu talimatlara uygun olarak aslında cevher dediğimiz şey oluşabiliyor. Cevher iki karakterliydi. Birisi enerji karakter, diğeri maddi karakterliydi. Enerji kaynak saflarındaki cevherlerin yapıları bakıldığında daha ince latif partiküllerden oluşuyor. Ve maddesel tarafa baktığımızda buradaki cevhersel yapının karakteri daha kaba kesif partiküllerden oluşuyor. Kaba kesifte şöyle anlatalım. Her bir cevherin partiküler devingenlik hız faktörü var. Porsal malzemelerden oluşuyor. Onların en düşük parçacığı o. Bu partiküler devingenlik hız faktörü neye tabi oluyor? Özün devingenlik hız faktörüyle eşdeğer bir şekilde tabi, deviniyor. Partiküler devingenlik hız faktörünün titreşim yoğunluğu ne kadar yüksekse o cevherin yapısının ince latif olduğunu söyleyebiliriz. Kaba kesif varyasyonik oluşumlardan oluşan maddenin karakteri ise partiküler devingenlik hız faktörünün düşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Nasıl? Partiküller birbirlerinden giderek uzaklaşırlarsa partiküler devingenlik hız faktörü artmış oluyor. Yakınlaşırsa ve o devingenliği devam ettirirlerse, düşürürlerse de kaba kesifleşiyor. Ve serden pora, pordan kuanta, kuanttan da atoma bu şekilde bir varoluş gerçekleşiyor. Hepsinin menşeini cevher diyoruz. Hepsinin kaynağı ne peki? Öz. Öz isterse cevheri istediği şekilsellikte, istediği karakterde devreye sokabiliyor. Bir öz cevheri kaç karakterde devreye sokabiliyor? Kullanacağı boyutunun karakterine uygun olarak 3 kategoride devreye sokuyor. Işık karakterli, ateş karakterli ve ses karakterli. Işık karakterli bir boyuttan bahsedelim. Yani şu an içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi dahil olmak üzere cevherin kaba kesif partiküllerden oluşmasından dolayı bir kullanım süresi var. Çünkü partiküler devingenlik hız faktörü düşük ve kullanım süresi bir şekilde devam ediyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Varoluşta var edilen hiçbir partikül veya hiçbir oluş diyelim yok edilemez. Ta ki o enerjinin farklı bir haline bürünene kadar. Bir örnek vereyim mesela çekirdek dünyada. Ağaç. Etrafımızda birçok ağacı görüyoruz değil mi? Bu ağaç biz ona dokunmadığımız süre boyunca ağaçlıkla alakalı yaşantısına devam edecek. Endüstriyel amaçla üretilen ağaçlar kesildiğinde ondan tahta ve o tahtadan da belki bir masa, belki bir kağıt gibi birçok şey oluşturuyoruz. Ağacın kendine ait bir kaydı var. Ama ağacı ağaçlıktan çıkartıp da başka bir şekilde dönüştürdüğümüzde o artık ahşap masa veya kağıt veya başka bir isim alabiliyor. Ne oldu? Ağaç yok oldu mu? Görünüşte yok oldu. Yani çünkü biz ağaç denilen o varoluşa ait bir şeyi görmüyoruz. Ama ağaç kendi varlığından bağlı belli kimyasallarla veya belli şekilselliklerle yol değiştirmiş, yöntem değiştirmiş, cevherini değiştirmiş, masa olarak bilinmiş, kağıt olarak bilinmiş. Ama hepsi aslında kökeni ağaç. Peki, biz ağacın entropisini bozduk. Başka bir karakter oluşturduk, başka bir tür oluşturduk. Onun da kendine ait bir süreci var.
ve kendi içerisinde, kendi süresinde, kendi varoluş süresinde kendisini bozuluma uğratabilir. Neden? Mesela evde aldığımız o ahşap masalara baktığımızda o masalar ilk aldığımız gün parlaklığını korur mu? Cilası aşınır, aralarına tozlar, kirler girer, ısıyla muhatap olur, değil mi? Işıkla muhatap olur, ıslanır. Ne yapıyor? Kendi yapısı bozuluma uğruyor. Farklı bir hale bürünüyor. Ama ahşap masalığını devam ettiriyor. Gelelim kağıda. Bir ağacın kağıt olabilmesi için birçok aşamadan geçmesi lazım. Kimyasal reaksiyonlarla oluşması lazım, değil mi? O zaman o kağıt dediğimiz şeyde ağaç yoktur diyebilir miyiz? Ağaçlık bir eksi yoktur diyebilir miyiz? Deriz ki tabii ki yok. Çünkü orada ağacı göremiyorum. Eğer biz kağıdı atomsal bazda incelersek veya masayı atomsal bazda incelersek görürüz ki orada ağaçlık bilgisi var. Çünkü varoluşa ait her bir değeri programlıyor öz. Her bir cevheri ama. Neyin bilgisiyle? Mesela ağaç ise ağaçlık bilgisiyle. Ağaçlık bilgisini taşıyor ama başka bir karaktere bölünmüş. Artık cevher, kağıt ise hem ağaçlık bilgisini taşıyor hem de kağıt olmayla alakalı bilgiyi taşıyor. Nerede? Atomunda. Atomsal yapısında. Şöyle düşünün, bir atomun yapısını hemen basitçe anlatalım. Merkezinde çekirdek var. Orada elektron ve proton var. Hemen etrafında, proton ve nötron var. Etrafında elektron dönüyor. Değil mi? Elektronun orbital bir denge rayında kendi periyodu var. O periyoda her döndüğünde yüksek verniklerden gelen bilgi porsel manzuma halinde o bir orbital bilinç uzayına dahil oluyor. Ve zaten orada bir yığın teşkil edilmiş bir porsel malzemeler var. İşte o porsel malzemeler holografik kayıtları oluşturuyor. Neye ait? Öze ait. Öz, o kayıtları niçin oluşturmuş? Kendi cevherini işleyebilmek için oluşturulmuş. Peki o cevherde, yani o holografik kayıtlarda ne var? Öze ait bilgi ve öze ait enerji var. O bilgi ve enerji sayesinde öz kendi cevherini işleyebiliyor. Evet, hologram dediğimiz şeyi yine çekirdek dünyada sıkça karşımıza çıkıyor. Sinemada çıkıyor, fotoğraf tekniklerinde çıkıyor, bilgisayar teknolojisinde çıkıyor. Neredeyse hologram artık restoranlarda ortaya çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde daha çok bunu görebiliyoruz. Birçok yerlerde hologramı görebiliyoruz. Hatta okullara kadar da girdi. Peki hologram denilen şey nedir? Kelime itibariyle baktığımızda holo bütünsel. Gram ise kayıt. Bütünsel kayıt, bütünsel yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir şeyin varlığıyla alakalı bilginin bütünsel olarak kayıtlanması. Fotoğrafik anlamda kullanılan hologram ise nasıl oluyor? Birden fazla fotoğrafın çekilip onun lazer ortamında 3 boyutlu hale getirilmesi. Aslında 2 boyutlu bir gerçekliğin 3 boyutlu bir gerçeğe dönüştürülme hali oluyor. Uzayda cisimler genel olarak bize ulaşana kadar hem ses hem de dalgacık olarak hareket ediyor. Bir yere çarptığında onu anlamlandıracak bir varlık varsa, potansiyel varsa ona bir anlam yüklüyor. Mesela biz görmeyle alakalı aktifliği gerçekleştirdiğimizde gözlerimiz beynimizin arkasında görme merkezi var. O merkeze aldığı görüntüyü aktarıyor. Ve o aktardığı şeyle biz 3 boyutlu gerçekliği anlamaya çalışıyoruz. Kendi dünyamızı anlamlandırıyoruz. Halbuki beyne ters bir görüntü olarak aktarılan bu görüntüyü biz sanki düzgünmüş gibi aktarıyoruz. Hologram tekniğiyle birden fazla görüntünün ışık yansıması, sabit bir ışık ki buna lazer diyoruz. Yani hiçbir şekilde o ışık parçalanmayacak. Sabit ve odaklanmış şekilde giden ışın parçasıyla yansıtılmasına hologram diyoruz. Ki bu ışın parçası neydi? Lazer dedi. Şimdi gelelim biz konumuza. İnsan beyni. İnsan beyni de holografik kayıtlar teknolojisiyle oluşturulmuş muazzam bir aygıt. Hologramın oluşturulmasını sağlayan da holografik konuda, holografik teknolojik uzmanlığa sahip teknolojik uzman kadro tarafından programlar verilmesiyle gerçekleşiyor. Holografik kayıtlar teknolojisini kimler kullanır? Holografik kayıtlar teknolojisi, Sirius baraj tasarruf yönetim planlarında bulunan teknolojik uzmanlar tarafından
çekirdek dünyada enkarne olacak bilinçlerin biyokompütürlerini programlamak amacıyla kullanılır ve kullananlar da teknolojik uzmanlardır. Bu konuda sadece uzmanlaşmışlardır. Nedir? Holografik kayıtlar. Bu holografik kayıtlar neydi? Porlara verilen programlardı. Yani porların bir çeşit programlama sistemiydi. Hologramdan kastı bir şeyin farklı şekilde yansıtılmasıydı. Yani daha önce ne anlatmıştık? 2 boyutlu gerçekliği 3 boyutluğa taşımaktı. Şimdi biz size anlatıyoruz ki Andromeda galaksisi veya Sagittarius 3 galaksisi ateş karakterli bir yapı. Samanyolu galaksisinden çok farklı bir karaktere sahip. Enerjik yapılaşma kriterlerine sahip diyoruz. Onların sahip olduğu boyutsal keyfiyetleri anlatırken 3 boyutlu olduğunu da söyleyemiyoruz. Çekirdek dünya için baktığımızda veya Samanyolu galaksisi için baktığımızda 4. boyuttan da bahsedebiliyoruz. Ve bunun üstündeki her şey için 5. boyut, 6. boyut, 7. boyut, 8. boyut diye ifadelendirebiliyoruz. Ki bilim adamları bulmuşlar ki 11 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Bilemeyiz. Çok boyutlu da olabilir. Ben o kısma karışmak istemiyorum şahsen. Ama Andromeda galaksisinin sahip olmuş olduğu boyutsallık keyfiyetini 3 boyutluk gerçekliğe aktarabilmek için hologram teknolojisi kullanılıyor. Yani orada hangi boyut varsa, kaçıncı boyutsa artık o boyutu 3 boyuta indirgemek adına aslında hologram teknolojisi kullanılıyor. Bunu niçin yapıyor peki biliyor musunuz? Daha üst boyutlarda, tanrısal boyutlarda varlık sürdüren tanrısal özlerin kendilerini çekirdek dünyada bir şekilde entegre edebilmeleri için. Yani kendi astral projeksiyonların da projeksiyonlarını çekirdek dünyaya yansıtmaya çalışıyorlar. Bir nevi kendilerinin gölge varlıklarını devreye sokuyor da diyebiliriz. Bu holografik kayıtlar teknolojisi dedik ki çekirdek dünyada enkarne olacak olan bilincin biyokompütüründeki çekirdeklerin ne yapıyoruz? O genetik uzay bölgelerindeki yapılara ders ediyoruz. Porlarla. Bu porlar gelişi güzel verilmiyor demek ki. Her tanrının tanrısal değerleri neydi? Hasletleri ve değerleri vardı, keyfiyetleri vardı. Bu da kendisine hastı. Ve bunun için bir tabir kullanıyor. Standart bir kalıp. Bu kalıpları hiçbir zaman unutmayacağız. Neden? Çünkü bu aksiyonel motor bilgelik öğretisinin temel kalıpları, terminolojisi. Dedik ki her bir bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip olmuş olduğu haslet, değer ve keyfiyetleri var. Bu keyfiyetlerin sergilendiği, hasletlerin sergilendiği boyut neresiydi? Çekirdek dünyaydı. Sergileyebilmenin yegane koşulu ne? O bilincin kendine ait öz bilgiyi ve öz gücü cevheri işlemek amacıyla kullanıma geçmesiydi. Kullanabilmeye geçmesinin koşulu da porlara program vermesiyle gerçekleşiyor. Çünkü porda aslına bakarsanız cevhersel bir oluş. Ama ince partiküler bir yapıya sahip. Maddi kaynaktan tutun da enerji kaynağı saflarında bulunan her bir varlığın, her bir cevherin yapısında porsal mevcutluklar bulunmakta. Ve porlar kayıtlanabilir bir yapıya sahipse o zaman her şey programlanabilir kayıtlardır. Hatta her birinin içinde holografik kayıtlardır diyebiliriz. Hologram neydi? Holo, bütünsel kayıtlama tekniğiydi. Değil mi? O zaman kayıtlanmayan hiçbir şey yok. Kayıtlanmış ve kayıt üstü kayıtlanmışlığın da devreye sokulması gerekiyor. Birinci kayıtlama yapılırken genel bağlamda tamamen özde ne varsa olduğu gibi aktarılıyor biyokompütüre. Çekirdek dünyaya geldiğinde ne oluyor? Olduğu gibi aktarılan holografik kayıtların giderek açılıma uğraması, açılıma uğradıktan sonra tercih edilenin kayıt altına alınması esas. Ve bu sefer ne o holografik kayıtlar açığa çıkıyor ya, hangisi açığa çıktıysa ve hangisi yaşanmaya ısrar edildiyse o açığa çıkan ve ısrar edilen şey kayıt altına tekrar alınıyor. Neye? Yine holografik bir kayıda tabi tutuluyor. Çekirdek dünyadaki holografik kayıtlara genelde akaşik deniliyorlar. Bir şeyin akaşası ifadesi kullanılıyor. Yani bir nesnenin yapısını medyumik bir özelliğe sahipseniz hikayesini okuyabilirsiniz demeye çalışıyoruz. Gelmiş geçmiş uzay zaman döneminde geçirmiş olduğu o hikayenin tamamına medyumik özelliğe sahip varlıklar vakıf olabiliyor. Bunun yanı sıra tabii ki insan beynindeki porların karakteri 3 kıymette de oluyor. Yani biz ateş karakterli bir programlama yapabiliyoruz biyokompütürümüzde. Ses karakterli bir programlama yapabiliyoruz ve ışık karakterli bir programlama yapabiliyoruz.
Programlamadan kastım aslında kayıt altına alma. Yine tercihen söylemiştik ki bu kayıtlamalar normalde kuantum boyutunda 0 ile 1 arasında gerçekleşirken enerji kaynağı saflarında yani kuant altı partiküllerde bu olay biraz daha değişkenlik gösteriyor. Eksi 1 ile 1 arasında, artı 1 arasında değişken bir faktöre sahip. Şimdi bizler holografik kayıtlarla oluşturulmuş bir yapı kullanıyoruz. Biyokompütür diyoruz. Enerjik kompütürler de bir nevi holografik kayıtlamaya tabi tutuluyor. Neye göre? Özün kendisine göre biçmiş olduğu programa göre. Her bir makronun kendine has bir niteliği ve niceliği var. Bu nitelik ve nicelik neye göre tayin ediliyor? Yine özün kendisine ait uygulama programlarının hangisini devreye sokmasını arzu ediyorsa o programa göre o nitelik ve nicelik belirleniyor. Demek ki her bir makro aslında kendine has bir değere sahip. Çünkü her bir makronun kendine has bir frekansı var. Bu frekansların oluşturulmasıyla zaten onun toplamına biz tanrısal bilincin frekansı diyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir varlık enaktif olmasını yaşadıktan sonra yaratı planına kendisini dahil ederken kendi özünün bir makro potansiyelini ancak çekirdek dünyada yaratmış olarak kabul ediliyor. Sadece bir tanesi. Ama tanrısal özler birden fazla makronun bütünselliğinden husule geldiğini de ifade ediyoruz. Ve demiştik ki daha önceki derslerimizde karyantassanız 32 milyarda bir makro olduğunuz, bir Arya ise 64 milyarda bir makrosu var. Yani siz onun evlatlarından bir tanesi olabilirsiniz. O halde sizin şu an çekirdek dünyada bir makro ünitelik program olarak kendinizi devreye soktuğunuz vakit bu bedeninize ve enerjik formunuza 32 milyar makroyu ve 64 milyar makroyu zuhur ettirmelisiniz ki tanrısal yüz görünüm noktası olarak çekirdek dünyada kendinizi yaratabilirsiniz. Süper makro kıymetteki bir yaratımdan bahsediyorum. Bunların ve buna ait tüm kayıtların hepsi nerede var? Yine holografik kayıtlarda var. Mutlak plan hükümlerinden de bahsedebiliriz. O holografik bir kayıt mıdır? Kesinlikle holografik kayıttır. Bu holografik kayıtları özler nasıl devreye sokuyor? Her biri kendisine özel bir kristal geni çok özel bir programlamaya tabi tutarak o mutlak plan hükümlerini oluşturuyor. Yani çekirdek evren, yıldız kutbu komiteliğinin nezaret ettiği o topluluğun yıldız kutbuna bu enerjiyi derç ediyor. Hem de kendi kristal genini kullanarak. Bakın çok muazzam bir devasa bir programdan bahsediyorum. Bir pora, bir tanrı kendi programına ait her bilgiyi yükleyebiliyor. Daha önce çiplerden bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Çekirdek dünyada artık böyle mikro çipler var. O çiplere bir sürü kitaplar sığdırabiliyorsunuz, bir sürü bilgi sağlayabiliyorsunuz. Porları da buna benzetebilirsiniz demiştik. Ne diye ifade? Kutupsal duyargan, robotik devre üniteleri. Genler içinde mikrobiyo çipler olarak ifade etmiştik. Doğru mu? Genlerin genetik özel bölgeleri neden oluşmakta? Milyarlarca belki trilyonlarca porlardan oluşmakta. Sadece insani biyokompütürde dedik ki holografik kayıtlar yok. Enerji kompütürlerde de var makro kıymette. Çekirdek dünyada tüm evrim türlerinde de holografik kayıtların bulunduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü kayıtlama özelliği hologramlarda çok rahat bir şekilde devreye sokulabiliyor. Neden? Çekirdek dünya ışık karakterli bir yapıya sahip. Çekirdek dünyanın varoluş programı devreye sokulduğunda sadece çekirdek dünyayı oluşturacak porsal malzemeler oluşturulmadı. Hatta Samanyolu galaksisinin yapısına baktığımızda, hatta kendi güneş sistemimizin yapısına baktığımızda buradaki transformatör güç odaklarının da yapılarında aslında porsal mevcutluklar var diyoruz. Ve onların giderek kuantsal bir yapı haline dönüşmesi ve anlamadığımız anlamda maddesel bir oluşumun ortaya çıkması sağlanmış oldu çekirdek dünyadaki programın devreye girebilmesi için. Ama bunun dışında uzayda, yani galaktik uzayda, Samanyolu galaksisine ait uzayda, Güneş sistemine ait uzayda büyüksüz programlar var, porlar var. Bu porları da kullanarak kayıtlar yapılabiliyor. Şimdi çekirdek dünyaya tekrar döndüğümüzde porsal malzemeleri kayıt yapabiliyoruz dedik ama başka şekilde de porsal kayıtlamanın dışında yani kayıtlama yapabiliyor muyuz?
Tabii ki yapabiliyoruz. Neler yapıyoruz? Atomlara. Kuant altı partiküllerin dışında atomlara da kayıt yapıyoruz. Diyeceksiniz ki porsal malzemeler zaten kuantlarda yer almıyor veya kuantlar atomlarda yer almıyor mu? Elbette ki yer alıyor. Porla kuant arasında fark partiküler devingenlik hız faktöründen kaynaklanır. Ve kuantlarla atom sistemini bütünsel olarak ele aldığımızda onların da partiküler devingenlik hız faktörü farklıdır. Şöyle anlatalım. Porsal mevcutlukların en düşük kriteri neydi? Hareketli ışık aktif diyoruz, değil mi? Bunların bir skalası var. Şu an kaba kesim ortamsallıktan bahsediyoruz. Bu ortamsallıktaki porların karakteri en düşük alfa karakteri. En düşük alfa karakteri şunu ifade eder. Partiküler devingenlik hız faktörünün en düşük olduğu kriterdir. Şimdi bu kriteri ele alalım. Buna otomatikman birbirlerine yaklaşırlar. Hız faktörü ne kadar yüksekse partiküller birbirine uzaklaşma meyillindedir. Ama düşükse de o zaman yaklaşma meyillindedir ve kaba kesiklik, maddeleşme ortaya çıkıyor. Atomsal yapıların içerisinde bulunan kuantlarda yine partiküler devingenlik hız faktörü düşürmüş porların bir araya gelmesinden oluşuyor. Yani bir kuant aslında 7 adet porun bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Elektron, proton, nötron bilinen en temel kuant partikülleridir. Kuantsal oluşlardır. Elektron ve proton için ne dedik? Birbirlerine çekim duyan iki tane çekirdeksel oluş. Elektron proton etrafında döner ve protonla alışverişi sırasında o kendi orbital bilinç uzayında sürekli bir partikül fırlatır. Onu da por doğrumlama olarak ifade ediyoruz. Bu poru nasıl doğrumluyor elektron? Biliyorsunuz elektron termostatik denge yasası gereği bir gözüküyor, bir gözükmüyor. Gözükmediği zaman aslında maddesel boyutta olmadığı anlamına gelmiyor. Elektronu oluşturan partiküller, neydi o? Porsal partiküller. Partiküler devingenlik hız faktörünün artmasıyla sadece göremediğimiz boyutlara, yani enerjik boyutlara geçiş yapmış oluyor. O sırada öz veya makro uydu potansiyeli için konuşalım bunu. Makro öz kalkıyor yüksek benlik olarak o pora, daha doğrusu elektrona program veriyor. O programın mahiyetine uygun olarak transformasyon fazını tekrar düşüren elektron orbital bilinç uzayına partikül fırlatıyor. Fırlatılan o partikül yeni bir kayıt programı içerdiği için bu sefer atomsal yapı farklı bir programa geçiyor ve kendisindeki devingenlik hız faktörünü değiştirerek başka bir kayıtlama tekniğiyle diğer atomsal yapılara etki ediyor. Neden etki ediyor? Bakın partiküler yapılardan bahsettiğimizde işler biraz daha heyecanlı oluyor maddesel oluşlarda. Elektron termostatik dengesi bir kayboluyor bir geliyor ama yerinde de durmuyor. Başka atomsal yapılarda da kendine yer bulabiliyor. Yani elektron paylaşımı söz konusu atomsal yapılarda. Hidrojen atomu örnek veriyorum sadece. Hidrojen atomunu oluşturan bir elektron kalkıp diye oksijen atomuyla birleşebiliyor. Oraya gidebiliyor. Ve aktarımlar sırasında, elektronun transferi sırasında o elektronda bulunan bilgi de diğer atomsal yapıya dahil oluyor. Ne yaptık? Buradaki bilgi geldi, diğer atoma dahil oldu. Bu şekilde varoluştaki her bir potansiyel birbiriyle etkileşim haline giriyor ve bilgi transferleri gerçekleşebiliyor. Şu an kullanmış olduğumuz kalıp, masalar, sandalyeler, araç, gereç ne varsa gördüğümüz hepsinde kayıtlama teknolojisi devrede. Ve bunu en küçüğünden en büyüğüne kadar her bir yerde görebiliyorsunuz. Ve en kolayıdır da. Bir örnek vermişti bir bilim sitesinde. Diyor ki, mesela şu kaseyi görüyorsunuz. Ben bu kaseye 3 tane boncuk atacağım. Aynı anda bu boncukları atıyorum. Boncukları attığım sırada bu suda bazı dalgalanmalar oluyor. Kenarlara kadar çarpıyor. 3 tane de bilyenin de o 3 tane boncuğun da ayrı ayrı dalgalanması söz konusu. Buna kayıt düzeni şekli deniliyor. Ben bu şeyi olduğu gibi dondurduğumda oradaki olayı buza kayıt etmiş oluyorum. Bunu kalkıp bir kesit olarak aldığımda içindeki yapıyı kessem ve o her şeyi de olay çizgileriyle veya oradaki tüm değerleriyle kessem ve ışına tabi tutsam, ışından kastım lazer ışını tabi tutsam
ve bir yere projekte etsem, siz aslında havada asılı duran 3 tane bilye görürsünüz. Ne oldu? O buz parçası olayı ve olayın sırasında olayı gerçekleştiren şeyi kayıt altına almış oldu. Hologram teknolojisi de buna benziyor. Zaten direkt aslında bu. Ve hangi parçayı kesersem keseyim, siz aslında havada duran 3 tane boncuk görebilirsiniz. Neden? Çünkü bunun suyun içerisinde bu boncuklar. Buzun içerisindeydi. Biz onu doldurduk, çektik. Sonra ışığına tabi tuttuk. Lazer ışığıyla projekte ettik ve siz ne gördünüz? Aslında suyun içerisindeki boncukların yansımasını gördünüz. Boncuklar burada. Yani aslında kaynak bu. Bir de kaynaktan aldığımız bir parçayla kaynaktaki parçayı biraz değiştirdik. Ne yaptık? Dondurduk. Buz haline getirdik. Sıvı halde bunu aktarmamız çünkü zor. Değiştirdik. Başka bir türdeki ışınla, bir güçle onu yansıttık. Öz. Bizim süper makro kıymetteki özümüz. Ondan bir parça aldık. Sonra onu başka bir boyuta aktardık. Ters çevirdik, koyduk. Makro uyduların çekirdek dünyaya gelmesini söylüyorum. Ve o çekirdek dünyanın enerjisini devre soktuğumuzda da başka bir şeye yansıttık. Öze ait bir potansiyel. Ama nedir? Sadece o boyuta ait. O kadarcık. Ne kadar görebiliyorsak. Yani aslında bir kapı deliğinden fili görmeye benzeyen bir oluş.